Merhaba sevgili dostlar. Gün geçmiyor ki şiddetin değişik bir yüzüyle güzel ülkemde karşılaşmayalım. Sizler gibi ben de geçen hafta genç meslektaşımın başına gelenleri internette, haber sitelerinde esefle, üzülerek izledim. Biz ne zaman bu hale geldik? Nasıl böyle olduk? Daha dün eti senin, kemiği benim dediğimiz öğretmenlere ne zaman veliler böyle şiddet uygulamaya başladı? Daha dün aman doktor, canım doktor diye şarkılar yazdığımız doktorlara insanlar şiddet uygulamaya başladı. Sokakta birbirine gülümseyip selam verecekken insanlar kaşını karartıp yüzüne asıp yürür oldu. Okullarda akran zorbalığıyla çocuklar birbirine baskı uygular oldu. Nasıl böyle olduk gerçekten düşününce yine dönüp dolaşıp işin ucu eğitime geliyor. Hani geçenlerde yine bir videoda her şeyin başı eğitim demiştim. Eğitim ve öğretimi karşılaştırmıştım. Aslında yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Baktığınız zaman günümüzde diplomalı insan sayısı çok daha fazla. Ama eğitimli insan sayısının az olması işte tüm bunlara sebep. Ne yazık ki önce ailede eğitim dediğimiz şey gerçekleşmediği için bugün bunları yaşar olduk. Şimdi evet, diplomalı insan sayısı çok fazla dedim, ailelerin eğitimi dedim ama evet, belki ailelerdeki diplomaların kademesi biraz yüksek. Eskiden ilkokul mezunuydu, şimdi ortaokul, lise mezunu, üniversite mezunu aileler var. Ama içi boş eğitimle yetişmişse ya da sadece öğretim alarak yetişmişse işte yine dediğim noktaya geliyoruz. Böyle şiddet manzaralarıyla karşılaşıyoruz. Peki ne yapmamız lazım? İşte ailelerin eğitiminden işe başlamamız lazım. Ben öğrencilerin eğitiminden bahsetmiştim geçen sefer ama ailenin de eğitimli olması gerçekten çok önemli. Peki aileler şimdi eğitimli değilse bu noktadan sonra ne yapacağız? Peki geriye mi saracağız, geri mi döneceğiz? Hayır, artık olana bir çare, olana bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bu noktada yapacağımız şey belki, bilmiyorum, düşündüğümüz zaman ailelerin nasıl eğitilmesi gerektiğine bir çözüm üretmesi gerekiyor. Bilir kişilerin belki buna kafa yormaları gerekiyor. Belki çocuk bekleyen ailelere özel bir eğitim vermeleri gerekiyor. Çocuk nasıl yetiştirilir, nasıl ebeveyn olur, nasıl şiddete karşı gelinir, nasıl sevgiyle ya da nasıl bir şekilde çocuklarını büyütmesi gerektiğiyle ilgili eğitimle ilgili pedagogların, psikiyatrların belki de çocuk bekleyen ailelere ne bileyim bir şeyler anlatması, öğretmesi gerekir. Bu bir adım olabilir. Bir ikincisi, eğitim almış ailelerin de çocuklarını nasıl yetiştireceğini bilmesi gerektiği noktasında başlıyor. Baktığımız zaman Avrupa'da benim en çok dikkatimi çeken şey ilkokuldan itibaren, hatta anaokulundan itibaren çocuklar mutlaka bir sosyal faaliyete yönlendiriliyor. Bir kulübe yazdırılıyor, bir etkinliğe gönderiliyor. Çocuk küçük yaştan itibaren ya piyano çalmayı öğreniyor, ya keman çalmayı öğreniyor ve bu onunla birlikte büyüyor. Ve çocuk ortaokulu, liseyi, üniversiteyi bitirdiğinde yanı sıra bir hobisini de geliştirmiş oluyor. Ve bunu yaparken de tüm enerjisini çocukluğunda hobisine aktarıyor. Yani kötü şeylere değil. Yani boş kalan çocuk enerjisini aktarmak için hele de eğitilmemişse böyle olumsuzluklara yönelebiliyor. Düşündüğünüz zaman eğer çocukları olumlu yöne yönlendirip tüm enerjisini olumlu şeylere kanalize edebilirsek belki de böyle şiddet olaylarının biraz önüne geçebiliriz. Belki de bu çocuklar büyüdüğünde böyle şiddet eğilimli insanlar olmayabilir. Bunlar atabileceğimiz adımlar. Ben şöyle söyleyeyim, hani burada gerçekten hobilere çok önem veriliyor. Ben okullara gittiğimde öğretmenlere bakıyorum mesela. Beden eğitimi öğretmeni ya da işte fizik öğretmeni bir etkinlik oluyor, oturuyor, alıyor kemanını, virtüöz gibi keman çalıyor ya da piyano çalıyor. Şaşkınlıkla izliyorum. Sonra bakıyorum ki evet, küçük yaştan itibaren onlar bunun eğitimini almışlar. Bir okul okumamışlar ama bir kursa gitmişler, bir derneğe üye olmuşlar, bir faaliyette bulunmuşlar ve onlarla birlikte onlar bu şekilde enerjilerini kanalize etmiş küçük yaştan itibaren. Ve baktığınızda sanatsever, spor sever,
ve dolu dolu yetişen genç insanlar olarak hayata karışmışlar. Ve bu insanlar emin olun böyle işte şiddete yönelmek yerine enerjilerini bu tarz yöne kaydırdıkları için buradaki şiddet olaylarının oranı Doğu ülkelerine göre daha az. Tabii ki Avrupa'da da mutlaka şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Ama her aile de tabii ki söylediğimi yapamıyordur. Ama burada çocuğun enerjisini kanalize edebilme noktasında aileler çok daha başarılı ve azınlıkta kalıyor çocuklarını yönlendiremeyen ebeveynler. İşte düşündüğümüz zaman yine döndük dolaştık, bakın nereye geldik? Eğitime geldik arkadaşlar. Lütfen o yüzden ailelerin eğitimine, çocukların eğitimine ve insanların eğitimine çok çok önem verelim. Bu şiddet olaylarının da bir sonu gelsin istiyorsak lütfen ama lütfen yine diyorum eğitim şart. Dilerim böyle şiddet olaylarıyla güzel ülkemde bir daha karşılaşmayalım. Dilerim insanlarımız daha aklı başında, daha sevgi dolu, daha eğitimli, daha huzurlu bir ülke için çabalasın. Dilerim daha iyi çocuklar, daha güzel çocuklar yetiştirelim bu dünya için. Sağlıcakla kalın, esen kalın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.